Benim adım Davut Nuriler. 1951 yılında dağılan Yugoslavya'nın Sancak Adale anılan bölgesindeki Yenipazar şehrinde dünyaya geldim. Şu anda o topraklar Sırbistan Devleti'nin içinde kaldı. 1958 yılında yüz binlerce Balkanlı Müslüman, Türk, Boşnak'ın uğradığı akıbete biz de uğradık ve ailemizle birlikte zorunlu göçe tabi tutularak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldık. Malum eski Yugoslavya toprakları 1941 yılında dönemin Nazi Almanyası, İtalya'sı ve onların müttefikleri tarafından işgal edildi. Bizim bu topraklarımızda işgal edilenler arasında Nazi asker ordusu uyguladığı politika ile eski Yugoslavya coğrafyasındaki Müslüman toplulukları, Türkleri, Boşnakları ve Arnavutları silah altına aldı ve kendi ordusuna mensup birer asker gibi kullandı. Benim ailemden de benim babam da silah altına alınanlardan birisidir ve yıllarca önce Hitler'in askeri olarak Avrupa'nın muhtelif cephelerinde bulunmuş. Dönüşünde ise tam aksi cephede bu sefer Nazi Almanyası'na karşı partizan saflarında savaş yapmış bir kişinin evladıyım. Osmanlı idaresinin Balkanlardan çıkarılmasından bu tarafa bölgede yaşayan bütün coğrafyada, Trakya'dan ve Bosna'nın en batısındaki Bihaç şehrine kadar, Yunanistan'dan Tuna'nın uçlarına kadar yaşayan Müslüman Türkler son derece güç şartlar altında her çeşit insan haklarından, kültürel haklarından, dini haklarından, siyasi ve ekonomik haklarından mahrum bir şekilde yaşamak zorunda kaldılar. Bu sebeptendir ki o gündür bugündür Balkan coğrafyasından Türkiye'ye doğru göç hala bitmedi. Tabi oralarda bu sıkıntılar yaşanmasa, bir takım sıkıntılar, temel insan hakları gibi sıkıntılar yaşanmasa kimse ata toprağını, dede toprağını bırakıp da gitmez. Ama ne yazık ki o da devletlerin Müslüman topluluklar üzerine yürüttüğü zulüm ve baskılar sebebiyle göçler bir türlü sona ermedi. Ahdname'ye gelecek olursak 1990 yılında Yugoslavya dağılma sürecine girdiğinden beri konuyla ilgili olayların içerisindeyim. Değişik önce sivil toplum kuruluşları içinde faaliyet göstererek yıllarca bölgede her çeşit insani yardımların ulaştırılması, Balkanlardaki Müslüman Türk toplulukları ile Türkiye arasındaki bağların kurulması için çalıştım. Bu çalışmalar esnasında Bosna Hersek'te ki bir şehirde, Fojnica ismindeki bir şehirde bir Katolik manastırında Fatih Sultan Mehmet'e ait bir ahdnamenin varlığından haberdar olduk. Böyle bir ahdnamenin varlığından haberdar olduktan sonra Türk subaylarıyla yaptığımız muhtelif muhabbetlerde bu ahdnamenin dünyaya tanıtılmasına karar verdik. Bu sebeple manastıra Türk Barış Gücü bir konvoy dahilinde ziyarete gitti ve bu ziyaretle oradaki Katolik manastır rahipler tarafından bizim heyetimiz çok güzel karşılandı. Bu çok da güzel etkileri oldu bu ziyaretin. Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki diyaloğun artması, gelişmesi bakımından çok da faydalı oldu. Ve neticede manastırdaki yetkililer bu ahdnamenin orijinal bir kopyasını Türk subaylarına verdiler. Ve Türk subayları ile ondan sonra yaptığımız çalışmalarda tercümeler yapıldı. Metinde yazılan aynen İngilizce, Türkçe ve Boşnakça'ya tercüme edilerek basıldı. Ve bu şekilde dünyaya tanıtılmasına başlandı. Birkaç sene sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'in Bill Clinton'a yaptığı resmi ziyarette bu ahdnameden bir örnek verdiğini biliyoruz. Tabii Bill Clinton bununla ne kadar ilgilendi bilmiyoruz bunu. Bu ahdnamenin dünyada oldukça bugünden sonra daha fazla tanınır olduğunu şahit olduk. Bu da son derece sevindirici bir şeydir. Dünyada insan hakları 20. asırdan bu tarafa maalesef Batı'nın tekelinde kaldı ama gerçekleri bundan sonra bizim daha çok çalışarak ortaya çıkartmamız lazım. Özellikle dünya insan hakları tarihine kısaca bir bakarsak Batılılar bunu Fransız ihtilaliyle başlatırlar. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'le devam eder. Bizde ise veda hutbesi elimizde mevcut olan ilk yazılı evrensel insan hakları beyannamesidir. İlhamını veda hutbesindeki prensiplerden alan, bundan sonra kurulmuş olan Orta Doğu'daki
gerek farklı devletlerde çok kültürlü yapıların, Hristiyanların, Yahudilerin, Müslümanların ve farklı inançlı insanların bir arada yaşama kültürünü bütün bu devletlerde gördük. Bunun devamında ise Osmanlı da insanı yaşat ki devlet yaşasın özdeyişiyle, atasözü diyebileceğimiz bir kısa bu metinle insan hakları konusunun en güzel ifadesini bulan bir ibaredir. Üç semavi dinin insan haklarına bakışını şu şekilde özetleyebiliriz. Yahudiler kendi ırklarını üstün ırk olarak görürler ve diğer bütün insanların onlara hizmet etmek durumunda olabileceğini düşünürler. Hristiyanlar ise insanı günahkar olarak doğmuş kabul ederler ve İsa'nın da bu günahı ödediğini gibi bir yanlış anlayış içindedirler. İslam'la, Kur'an'la bu yanlışlıklar düzeltilmiş ve Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık diye ifade eder ve İsra suresindeki bir ayette de biz sizi Adem oğullarını şereflendirdik diye bahseder. Ve dünyada hatta Bakara suresinde ilk ayetlerinde de biz yeryüzünde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde bir halife yaratmaktan bahseder ki bu da insandır. O bakımdan insan oğlu dünyadaki bu mevkiini en önemli ve en doğru mevkiini İslam'la bulmuştur. 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'daki Fransisken Manastırı'na verdiği ahdnameden 200 sene sonra aynı manastırın dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e gönderdiği teşekkür mektubundan anlıyoruz ki Osmanlı'nın uyguladığı politikalardaki insan hakları kişilere göre değişmez, kurumsal bir devlet politikası halindedir. Nitekim aynı manastırın Sultan Abdülmecid'e gönderdiği teşekkür mektubunda bu hususları net bir şekilde görmek mümkündür. İrlanda'da aynı yıllarda 1850'li yıllarda yaşanan büyük kıtlık sebebiyle İrlandalılar Osmanlı padişahından yardım istediler. Osmanlı da 3 gemiden oluşacak bir yardım paketi hazırladı. Ancak İngilizler, İngiltere, İrlanda'ya bu yardımın fazla olduğu, kendilerine tek bir gemi verdiklerini, Osmanlı'nın da 3 gemi göndermesi halinde bunun kendilerini güç durumda bırakacağını söyleyerek 2 geminin yardım İrlanda'ya gönderilmesine izin vermediler. Yardımların ulaşmasından sonra İrlandalılar Osmanlı padişahına teşekkür babında bir mektup gönderdiler. 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethederken söz konusu ahdnamenin bulunduğu manastıra geldiğinde daha önce Osmanlı hakkında bilgi olan ve Osmanlı'nın merhametine ve adaletinden haberdar olan bu manastırın başrahibi Anđeo Zviždović huzura kabul istedi ve kabul edildi. Kabulde asırlardan beri buralarda yaşadıklarının adaletine sığınarak yaşamak istediklerini söyledi ve Fatih Sultan Mehmet'ten aman diledi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet bu ahdnameyi yazdı ve Anđeo Zviždović'e verdi. Ahdnamede manastırda yaşayanların ve onlara bağlı olan bütün inanıştaki müminlerinin Osmanlı'nın koruması altında olduklarını ve onlara kim dokunursa, onlara kim tecavüz ederse cezasını Osmanlı'dan bulacağını ifade eden metinler vardır, ibareler vardır. Dolayısıyla bu asırlarca bu topraklardaki barış kaynağı olarak herkes tarafından kabul ve teslim edilen bir gerçektir. Fatih Sultan Mehmet'in ahdnameyi yazmasından 200 yıl sonra hem manastırın arşivlerinde hem de Osmanlı arşivlerinde bu manastırın rahipleri tarafından gönderilen bir teşekkür mektubuna daha ulaştık. Bu teşekkür mektubunda manastırın ve bölgedeki diğer Fransisken Katolik manastırlarının restorasyonu ve tamiri için Sultan Abdülmecid'den istenen yüklü miktardaki parasal yardımın kendilerine ulaştığını ve manastırlarını
harap durumdan kurtardıklarını ifade ediyorlar ve Sultan Abdülmecid'e büyük bir teşekkür mektubu ile teşekkür ediyorlar.